Burada 1 dolar 300 rupi. Kahveler 1,5 dolar civarında. 5 dolara kahvaltı yapabiliyorsun. Abi kola falan 50 liraya denk geliyor. İnanabiliyor musunuz? Şöyle bir yerde ya. Ki sana 20 puanlık soru. Tamam. Nerede abi bu Türkler? Yani 10 dolara böyle denize sıfır bir yerde güzel bir balık yiyebiliyorsunuz ızgara olarak. Bedava. Is it like your house? Yeah. Your home? You are living inside. I've got my night time here. Night time you live in here. Bu ülkede sadece zenginsen elma yiyebiliyorsun. 10 euro dedik 40 dakikalık yolculuğa Uber'de burada. Ya, ayağımı timsah yese bu kadar acımazdı ya. Dünya turunda bir günümüzün nasıl geçtiğini birazcık görmenizi istiyorum. Özellikle böyle 5 dolar 10 dolar falan hostellerde kalabiliyorsun. Okay, let's go. You said 500. Yes. 1,5 dolar. Pazarlık bile yapmadık. Abi en fakir de gülüyor, en zengin de gülüyor. Çok ilginç bir ülke. Sizlere iyi seyirler. Bana da Sri Lanka'nın bu en turistik bölgelerinde güzel, keyifli bir gün geçirmek nasip olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, dünya turumun Sri Lanka ayağına hoş geldiniz. Ben Deniz Pehlivan. Artık ülkedeki batı yakasına geçtik ve sıcak denizlere inmiş bulunmaktayız. Aslında 3 gündür buradayız ama dağlarda o kadar yorulmuşuz ki ve sürekli yağmur yağdığı için bu gezimizde pek fazla böyle sahilin keyfini çıkartamadık. Ama sizlere net bir şekilde şunu söyleyebilirim ki şu ana kadar dünyada gittiğim en ucuz ülkelerden bir tanesi Sri Lanka olmuş olabilir. Şöyle bir otel odası tuttum. Size ayıp olmasın diye yatağı da topladım. Buna 50 dolar verdik yaklaşık olarak gecelik. Ucuz diyorum. Biz özel odada kalıyoruz ama çok daha uygun yerler vardı. Özellikle böyle 5 dolar 10 dolar falan hostellerde kalabiliyorsunuz. Yemek yiyorsunuz 5 dolar 10 dolar civarında. Ulaşım sağlıyorsunuz tutukta 2 dolar civarındaydı. Önceki videolarda buna biraz değinmiştim ama birazcık bu ülkenin turistik yerinde bir günümüz nasıl geçiyor size aktararak da bunu göstermek istiyorum. Gerçekten ben buradaki fiyatlara inanamadım. Ama baştan şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer lüks seviyorsanız, ben havadaki nemden tozdan dahi bir şeyler kaparım, canım sıkılır, böyle zorluğa gelemem, her şey pırıl pırıl olsun, tertemiz olsun diyorsanız Sri Lanka sizin için doğru bir adres olmayacaktır. Bunu baştan söyleyeyim. Bunun yerine başka yerlere bakın. Seyşeller, Mauritius, Maldivler gibi. Bak Phuket, Bali bile demedim. Bunların hepsini deneyimledikten sonra insan işte yorumlama ve kıyaslama yeteneğine sahip oluyor. Benim zaten bu mesleği yapmamdaki en büyük yetkinlik ve sizlerin beni takip etmenizdeki bence en büyük amaç önerilerimi dikkate almanız olacaktır. Videonun başında söyledim ki sonra 2 gün sonra buraya gelirseniz Deniz sen bizi nereye gönderdin demeyin diye en başından söylüyorum. Bu arada bakmayın güldüğüme, çok hastayım. Yani şöyle gözümün altı falan bile çöktü, artık klima çarptı vesaire ama asıl günlerdir yollardayız ve bu içerikleri üretirken çok yoruldum. Psikolojik olarak hem araştırma anlamında hem bedenen sanırım artık vücut uyarı vermeye başladı. Hadi şimdi bu Sri Lanka'nın batısında bulunan Mirissa adındaki bölgeyi birlikte keşfedelim. Çünkü burası ülkenin en turistik yerlerinden bir tanesi oluyor. Kapıdan çıktığım andan itibaren size bildiğim her şeyi hem göstereceğim hem de anlatacağım. Çaylar, çekirdekler hazırsa ya da kahvaltıda beni izliyorsanız şu anda sizlere iyi seyirler. Bana da Sri Lanka'nın bu en turistik bölgelerinde güzel, keyifli bir gün geçirmek nasip olsun. Başlıyoruz. Çıktık, işte bizim otelin böyle bir havuzu var ama ben bu havuzları genelde hiç kullanmıyorum. Çok temiz olmuyorlar ne yazık ki. Sokaklardayız. Otelden çıkıp merkeze doğru inmeye başlayalım. Bu arada buraya gelirseniz en iyi zamanlar Aralık ortasından itibarenmiş. Aklınızda bulunsun. Bizim şu an geldiğimiz dönemde bile hava bulutlu ve yağmurlu. Ne yazık ki. Bak benim kaldığım otelin ismi şu. Ballena Regency diye yazıyor. Mirissa, Sri Lanka. Şimdi sokağa indiğinizde sizi direkt böyle toprak bir yol karşılıyor. Bunun arkasından da ana caddesine gideceğim. İnsan buralara gelmeden önce ana cadde deyince devasa yollar vesaire düşünüyor ama o kadar küçük ve butik yerler ki bildiğiniz köylerin oluşturmuş olduğu bir turizm potansiyelini ortaya çıkarmışlar. Zaten sattıkları şey köyler ve sahillere ama zamanda yolculuk yapıyorsunuz. Yani bizdeki
1970'ler 80'lerdeki turizm potansiyelinin dengesi var aslında burada. Çok gerideler. Bir Bali'yi Phuket'in yanından geçemezler ama çok uygun olduğu için insanlar buraya geliyormuş. Bir de daha çok bu yaylaları görmek için gelirlermiş. Şimdi Ocak'tan itibaren de daha çok böyle partilemeye, eğlenceye geliyormuş insanlar. Bakalım size neler göstereceğim bugün. Birazdan gezimize kaldığımız yerden devam edeceğiz ama sizlere dünya turu sponsorum Aura Sebillon Unique'den bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz dünyayı gezmek son zamanlarda çok zor olsa da dünyanın her yerine gidebilmem için Aura Sebillon Unique bütün YouTube videolarıma sponsor oldu. Ülkemizin de en büyük su arıtma cihazı olan Aura Sebillon Unique'e bu videomla teşekkür etmek istiyorum. İnşallah destekleriyle beraber dünyada gidemediğim birçok yere gidip sizlere de aktarmayı planlıyorum. O yüzden videomun içerisinde de kendilerine teşekkür etmek istedim. Hadi gelin gezimize kaldığımız yerden devam edelim. Ben bu arada Mirissa olarak söylüyorum size ama biz daha önceden mesela buranın Galle kentine de gittik. Galle buranın birazcık kolonyal mimari örneklerini görebileceğiniz bir yer. Portekizler yapmış, sonra Hollandalılar çökmüş, en son İngilizler yönetmiş. Şehrin merkezinde geziyorsunuz. Çok böyle lüks böyle bir şey beklemeyin, kaliteli bir yer beklemeyin. Burada Uluwatuna bölgesini falan da görmüştük. Oralarda böyle sahil şehirleri boyunca uzanan kentler. Bir de burada Mirissa'nın yanında Weligama. Bunlar işte bu Sri Lanka'nın en ünlü bölgeleri. Biz Mirissa'da böyle otelden çıktığımızda 3 gündür burada bir grafiti yapan kardeşimizi görüyorsunuz. Gayet güzel bir Relax on Beach diye yazmış da sanatını icra ediyor. Hadi gidelim. Gidelim. Bak bana dün bir Fethiye'de yaşayan bir arkadaş bir yer önerdi. Burada daha önce zaman geçirmiş. Burada belki mı? de seninle aynı yeri söylüyor. Shady Lane. Şimdi gidiyoruz. Aynen. Ulan var ya bir şey söyleyeceğim. Şu mesleğin bana kazandırdığı şeyi Sezer bir aydır görüyor. O kadar nokta atışı yer yapıyorum ki. Neden kardeşim? Çünkü araştırıyor adam. Tek tek bakıyor, yorumları okuyor, fotoğraflara bakıyor, menü fiyatlarına bakıyor ve en sonunda doğru atışı buluyor. Ama genelde sonunda yine balık yiyoruz. Nasıl oluyorsa ben bu şey anlamadım. Çünkü et yok burada et. Balık yemekten artık balığa döndük. Balık olduk ya. Fethiye'de bu kadar yemiyorduk balık. Oraya gidiyoruz kahvaltı yapmaya. Bir enerjimizi alalım, hadi gelin. Sokağa çıktığınızda bakın böyle artık ana caddeye girdiğinde orada tuk-tuklar. Şurada sahil. Şurada kafeler, restoranlar var. Şurada küçük bir market var. Ve çok kötü kokan bir nehir. Gerçekten kötü kokuyor ama. Abi Colombo o kadar iyiydi ki yani bize Colombo'da Nirvana'yı gösterdiler. Her geçen gün geri gitmeye başladı. Bakar mısın? Yani kaldırım yok, bir şey yok. Otobüsler var ya katil gibi sürüyor. Böyle bu tarz otobüslere ver. İşlemeli bir işlemeli. Pembesi, mavisi, kırmızısı. Tasarım otobüs yapmışlar. Gerçekten hani kesinlikle çocuklarınızla gelmeyin. Bak bunu net söylüyorum. Yürüyecek yol yok çünkü buralarda. Colombo'da harikaydı her şey. Yani ülkenin kayamani yiyenlerin de yeri orası. 20-30 yıl boyunca iç savaşla uğraşmış bir ülkedeki siyasilerin paraları sömürdükleri, çaldıkları yer de orası. O yüzden ülke daha yeni son 10 yıldır ayağa kalkmaya çalışırken bunları bilerek hazırlıklı bir şekilde gelin. Ama böyle backpackersın, gençsindir, takılalım, deniz, kum, güneş, işte uygun yer diyorsanız yine düşünebilirsiniz. İzledikçe zaten güneş varken yağmur yağıyor. İnanılmaz. Bu nasıl bir yağmur? Burada tuk-tuklar var ya, her şeyi 3 katı söylüyor. Mesela bir yerden bir yere gidiyoruz. Burada $1 300 rupi. 1000 rupi diyor. Halbuki 300'e 400'e götürür. Her zaman pazarlık yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Burası da böyle işte otellerin olduğu ara parmak gibi sokaklardan bir tanesi. Ama biz yemek yiyeceğimiz yerin olduğu yere doğru gidiyoruz. Güzel bir kafe bulduk. Hadi bakalım. Bak sürekli korna çalıyorlar arkada. Bu da sizin sinirlerinizi bozuyor bir süre sonra. Çünkü size çaldıklarını düşünüyorsunuz. Ama alakası yok. İletişim şekilleri, müşteri çekme şekilleri. Böyle yolun kenarından yürüyorum şimdi. O kadar çok köpek gördüm ki ülkede. Yani bunların sembol, simge hayvanları, tavus kuşu. Otobanda binlerce ilk yapılırken mesela tavus kuşları ölmüş burada. O kadar köpek vardır bu ülkede. Ve çok zayıf garibanlarım. Böyle sokakta bırakmışlar. Oradan oraya serpilerek, savrularak yaşamaya çalışıyorlar. Eğer bir gün gelirseniz Sri Lanka'ya köpek
bu kadar çok köpeği herhalde hani Türkiye'de falan anca görmüşsünüzdür diye düşüneceksiniz. Burada bir sürü tur operatörü de var. Böyle görebiliyorsunuz. Bir dünya tura katılabiliyorsunuz. Biz bir sonraki bölümde burada balina izleyeceğiz. Onu ayarladık. Denize açılacağız ve dünyada en iyi balina izlenecek yerlerden bir tanesi burasıymış. Onu tecrübe edeceğiz. Denizde kalmalı olacak akşam. Ya bir de burası şimdi hani size bir kente gittiğimde Japonya'da, Tokyo'da, Osaka'da ya da işte Seul'da, Güney Kore'de bölüm yapmak çok basit. Çünkü kenti anlatıyorsun. Detay çok fazla, tarihi de içine koyduğunda bir güzel kapsamlı gezi rehberi çıkabiliyor. Ama burada her şey sayılı. Yani yapacaklarınız belli. Tarihi bir şey yok. Sahile gidip yatıyorsun. Kafelerle takılıyorsun. Akşam eğlenmeye gidiyorsun. Güzel deniz mahsulü yiyorsun, bu. Şunu da görün. İşte görmeden dönmeyin diyeceğim bir yer değil ki zaten buralarda da hiç görülecek o konuda bir şey yok. İnsanlar buraya yatışa geliyor. Bunu da söyleme ihtiyacı duydum videonun başında. Bu aslında birazcık bizim buralarda bir gün neler yaşadığımızı görmeniz için bir vlog olacak. Sezer de video çek. O da bugün röportaj yapacak sahilde. Girişini falan yaptı. İnanılmaz sosyal o konuda. Gidip anında 100 kişiyle konuşabiliyor. Aynı ben. Geldik mekana. Kankam dünyaya boşa gezmiyoruz bak. Kardeşim ben kız attı, ben ondan geldim. Ben ama sana ne dedim? Schedule Lane demişti. İlgilendirmiyor kardeşim. Benim takipçilerim bana özel attı buraya. Kıskanma kardeşim. Aa, çok güzel. Hey. Bakar tabii. Bak hemen gitti, sosyalleşti. Bir dur kardeşim ya. Bak, geldiğimiz mekanın ikinci katı da böyle. Yani gerçekten arada çok fark var. Ya buraların çok yoğun aşması lazım. Ki bu bulduğumuz en iyilerinden bir tanesi. Hani bu eski backpacker günlerime döndüm. 2000'lerin orta başında, 2005-2006'daki onu hissettirdi bana. Şöyle menü var. Menüde de kahveler 1,5 dolar civarında. Yemekler de yaklaşık olarak bakın, ekmeğinizi seçiyorsunuz. Üstüne ne koyduracaksanız tanesi 1100'den başlayacak şekilde. Yani bir 5 dolara kahvaltı yapabiliyorsun. Evet, Şu bayağı anda. uygun fiyatlar ya. Kıyasladığında neresi geldi biliyor musun aklıma? Nere? Bali'de Crate vardı, hatırlıyor musun? Evet, Seni götürmüştüm, sen beğenmemiştin oranın somonunu. Burada somon da yok, vegan yeri çünkü burası. Bence fiyatları iyi. Bakalım lezzet iyi mi? Önemli olan o. Çünkü veriyoruz 5 dolar, hiçbir şey de yiyemiyoruz bazen. Güzel olsun, 6 verelim. Biz buna artık şey kafasında bakıyoruz. Bir şeyin fiyatı artıyorsa abi, ederi varsa helal hoş olsun. Aynen öyle. Yeter ki karnımız doysun. Yeter ki yiyebilelim. Bakalım verdik bir şeyler göreceğiz. Abi geldi. Yani ekmek, tost etmiş ekmeği. Üstüne avokado koymuş, domates koymuş. Bakalım. Ama güzel duruyor. Güzeldir. Sunum güzel. Sunum hep güzel. Ama sonuç kötü. Lezzet sıfır. Güzel mi? Yani 5 dolara bence gayet iyi. Çok uygun ve doyurucu. Ben bununla doyarım mesela. Şöyle bak, yakından da göstereyim. Ekmeğin üstüne avokadoyu ezmiş. Üstüne domatesi koymuş. Sezer de şöyle yumurtalı bir şey söyledi benzerinden. Mantar falan da var. Yine başlatır. Çok güzel değil ama öldürmez de güldürmez de. Afiyet olsun. Yemek fena değildi. Ve sizlere bunları aktarırken aslında hayatımızdaki bir parçayı da görün istiyordum ben bugünkü videoda. Dünya turunda bir günümüzün nasıl geçtiğini birazcık görmenizi istiyorum. Çünkü her gün bir yere koştur koştur çekim yapmaya gitmiyoruz. Yeri geliyor çalışıyoruz, yeri geliyor dinleniyoruz, yeri geliyor yavaştan alıyoruz günümüzü. Bugün aslında birazcık daha deniz, kum, güneşin olduğu bir coğrafyada yavaştan bir günümüzü görüyor olacaksınız. O zaman sahile gidelim mi be? Bir sahile gidelim. Bir deniz, kum, güneş havası alalım. Şu güneşi normalde bulamazsınız. Bir haftadır yoktu. Şu an bizim için bu bir çok Nimet şans, ya. nimet. Ya zaten 5 dakika sonra yine yok oluyor. Tabii tabii. Bizim çok bir umudumuz yok. Süreklilik yok. Anı yaşıyoruz. Fırsattan istifade etmeye çalışıyoruz. Burada sahile giderken de 2 dakikada hemen varabiliyorsun zaten. Varsa Bak şurası kanalizasyon sistemi gibi. Koku bitmek bilmiyor abi. koku çok yok ama. Ama şey Tayland kadar değil mi? Bence sebebi de şey, ama çok nüfus yok. Çok nüfus yok. Bir de sürekli yağmur yağıyor, temizleniyor ülke. Durmuyor ki maşallah. Şurası da, gel şuna bir bakalım mı, hiç göstermedik. Kargils. Bunlar da onların market zincirleri. Sri Lanka'da size ben bunu hiç göstermedim. Çokça görmeye başladık. Gelmişken bir görün istiyorum. Hani marketleri nasıl, neler alırsınız. Bir girip bakalım. Bakalım, güvenlik var. Kesin çektirmeyecek ama şansımızı deneyelim.
Mangonun fiyatını görüyor musunuz? 10'a bölerseniz yaklaşık 15-16 TL. Bedava. Bak bu ülkelerde limonu çok zor buluyorsun. O da böyle oluyor en fazla, yani yine yeşil. Daha çok şu lime'lardan tüketiyorlar. Küçük şekilde bir limon türü aslında. Elmalar falan çok pahalı arkadaşlar. Yani bu ülkede sadece zenginsen elma yiyebiliyorsun. Kilosu 200 lira falan şu elmanın. Yani şu fiyatlar falan çılgın. Bunlar 100 gramı bu arada. Kilosu değil ha. Yanlış anlamayın. Çok ilginç soğanlar gördüm bak. Şunlar böyle minik baby soğanlardan. Bunlar da böyle 100 gram olarak satıyorlar. Kilosu 150 lira falan. Çılgınlık. Başım döndü. Balık. Var ya. Balık kokusu. Ha, ben ona alıştım galiba. Artık hiçbir şey etkilemiyor beni. Mikrop yürüyen bir şey oldu. Görüntü gitti bende. Yani önümü göremedim. Çok kötüydü. Yani markette ne arasanız var, bulabiliyorsunuz. Fiyatlar bir tık pahalı tabii ki ama ne aldığınıza göre değişir. Biz hiç market ihtiyacı duymadık. Zaten restoranlarda hızlıca bir şeyler yiyip yolumuza bakıyoruz. Ha, bana kalırsa buraya tatile geldiğinizde bir şey yapın mı? Yapmayın. Çünkü 5 dolara gayet güzel yemek yiyebileceğiniz yerler var. Hiç uğraşmayın yani. Ya da işte deniz kenarında restoranlar var. Kocaman balık attırıyorsun. 20 dolara mesela karnını doyuruyorsun. Yoldan geçen herkese selam. Oğlum arkadaşlarım benim ya. Yani daha geçen gün tanıştık bu arkadaşlar. Teşekkürler. Hadi gidiyoruz. What are you selling here? Handmade? Bak bunları görmeye başlayınca hiç çekmeyi unutmuşum size. Ha, çok güzel kokuyor. Her yer tütsü yakıyorlar. Hi, how are you? Good. Great. So what exactly are you selling in here, like as a gift in Sri Lanka? Here, you mean in my store? Generally, I mean. Generally, I sell souvenirs. Souvenirs, like Jewelry. handmade or fabric? Yeah, of course, handmade. Everything is handmade. Like I was walking by here the other day, and that kind of statues drew my attention. This is handmade too, huh? Yes, This is handmade too. it's also handmade, sir. Seriously? Yes. What wood is this? This one. Çok güzel şeyler var ya. Dikkatimi çekti çünkü ülkede her şey, her yer ağaçla, ormanla kaplı olduğu için çok iyi ağaç işçiliği yapıyorlar. Ve benzerini hani Bali'de falan da yapıyorlar ama burada bazı ürünler gördüm çok iyiydi. Thick wood. Wow, I can see it's so well quality, man. Difficult to make. You see the cut also. Çok iyi. Tik ağacından yapan belli oluyor çünkü kalite olduğu ya, anlıyorsun. Ne kadarmış? How much is it? Around $50. 50 dolara falan geliyor mesela şöyle bir şey. Gittim her yere takipçi. Bu arada çok ilgililer. YouTuber'lığı artık dünya bir meslek olarak kabul etmiş ve sizler de takdir ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Bu kadar ilgi dolu birkaç sene yaşadığımı hatırlamıyorum dünya genelinde de. Type my channel name. Bir. So you're gonna watch yourself with subtitle. Okay. Take care. I will just think about it, okay? Thank you very much. I appreciate that. Okay. Thank Have you. a very lovely much. day. Sure, see you. Ay, görüyor musunuz? Çok sıcakkanlı, tatlı insanlar. Benim bu ülkede en çok beğendiğim şey zaten bu oldu. Eksikleri var mı? Var. Daha yol alması gereken çok detay var mı? Var. Ama bir gülüşleri ve iletişimleriyle gönlünüzü fethediyorlar. Sahile doğru yürüyoruz. Neredeydiniz? Sizi bekliyorduk biz de. Hırsızlar geldi. Her yerde burada da maymunlar var. Böyle kabloların üstünden geziniyorlar. Bunların çok çeşitlerini gördük Sri Lanka'da. Hayvan çeşitliliği olarak çok iyi bir ülke. Seviyorlar canlılarla yaşamayı da. Vallahi. Sanki bu otelde kalıyormuş gibi değil mi? Beach diyorsun, açıyor kapıyı giriyorsun. Bak burada halbuki güzel bir Of. otel odası Sezer var. neymiş oğlum burası? Evet. Ama bak ne kadar iyi olsa da etrafta illa bak kalite olarak, yani şu havuza kanıyorsun, şahane diyorsun ama illa standartları düşük olabiliyor. Mesela sahile geldik hemen. Denize sıfır bir otel. Kimse de bir şey sormadan kafamıza göre girdik. Bu ülkede en çok beğendiğim şey bu oldu. Kimse sana bir şey sormuyor. Rahatsın ya. Zihnin rahat. Aynen, kimse, ya buradaki çalışanlar falan da çok rahat ya. Çok Kafasına rahatlar göre. ya. Hani, ne olacak zaten falan diyeyim. Hiç kısıtlama falan da yok. Video çekerken niye video çekiyorsunuz falan diyen de yok. Kafa rahatlığı için Sri Lanka çok iyi. Aynen, böyle zihnini dinlendirirsin burada, çok iyi. Bir de şey de var mesela 10 kişi, normalde bir kişi bir yapacağı iş 10 kişi yapıyor burada. Evet. O kadar. Kişi falan dolaşıyorlar. Benim oteli odasını temizlesinler dedim bugün. Kızdım onlara. Baktım 4'ü bir arada dolaşıyorlar.
Halbuki bir tane nevresim değişik. Çok enteresanlar. O konuda rahat bir memleket. Böyle de güzel bir otel varmış mesela. Denize sıfır. Yemin ederim kaynananız seviyor. 3 gündür buralardayım. Bu coğrafyada bir kere daha güneş görmemiştim. İlk defa güneş görüyoruz. Bu bölgede hep böyle U şeklinde, bak gitti bile güneş. Bir şeyin övme süremdeki şansım. Böyle U şeklinde oluyor. İçeride insanlar sörf yapıyorlar. Her tarafta böyle palmiye ve kokonat ağaçları oluyor ve bunların altında da şöyle oteller, tesisler kuruyorlar. Sahil kısmına böyle aldanmayın. Akşam deniz kıyıya kadar gelmeye başlıyor ve şöyle çok güzel tepelerde de manzaraları görebileceğiniz oteller oluyor. Denize sabah girdik mesela, yüzemiyorsunuz. Tamamen sörf veya işte dalgalarla boğuşmak için güzel. Bak burada sörf okulları var. İsterseniz sörfü kiralayabildiğiniz gibi ders de alabiliyorsunuz. İşte başlangıç, orta, tamamen sadece sörf kiralamak için hizmet alabileceğiniz fiyatlarına göre değişiyor. Şu elemanlar kiralıyormuş. Bir soralım bakalım. Bakar mısın? Hayatta yaşama şeklim bu. Good. How much is 1 hour course? I don't have any idea about surfing and consider me as a beginner. How much should I pay for an hour? Include that is boat, surfboard, rash guard, and a sing. Then 1 hour 15 minutes lesson. How much is it? One person 5,000. 1,000. No, one person 5,000. $15 per 1 hour. Okay. I will discuss it with my friends. Yeah, it's fine. If they come, they will find you. There is Lahiri Surf. Thanks man. Have a lovely day. 15 dolara da saatlik ders alıyorsunuz ama bunu pek tabi çok daha uygun alabilirsiniz. Şu an video çektiğimi bildiği için biraz yüksek söylemiştir. Belki günlüğünü 20-30 dolara dahi alabilirsiniz. Çünkü burada insanlar aylık yaklaşık olarak 100 dolar kazanıyormuş arkadaşlar. Sadece 100 dolar. Bak mesela burada da bir tesis var. Mirisa Surf Camp diye. Gerçi şimdi ben bunu size böyle çok sıradan bir şeymiş gibi anlatıyorum ama siz muhtemelen kar kış kıyametin hakim olduğu yerlerden şu anda beni izliyorsunuz. İçinizde pek muhtemel ısınıyordur şu anda. İnsanlar böyle günlük 20-30 dolara gezecek şekilde planlar yapıyor. Genellikle Avrupalı gençler. Kimle konuşsak böyle çok düşük bütçeyle geziyorlar ve şu ana kadar hiç Türk görmedik, biliyor musunuz? Hiç. Bizim gençlerimiz hem ekonomik sıkıntılarda hem de gezme kültürünü bilmiyorlar. Her şeyi lüks düşünen bir büyüklerin plan yaptığı ülkemizde sanki dünyada her şey lüksten ibaretmiş gibi gezme geleneği ve kültürü yok. Buna artık çok eminim. Benim eşim, dostum da var böyle. Çok zengin, parası olan. Bilmiyor. Neleri kaçırdığının da farkında değil. Bu şekilde büyümemiş, öğretilmemiş de bir gelenek, görenek, kültürü de yok. O yüzden anlayışla karşılasam da eğer içinizde bir merak varsa, bunu gerçekleştiremiyorsanız maddiyat dışında, kesinlikle farkında olmadığınız içindir. O yüzden ben daha çok bu videoları sizler farkında olun diye çekiyorum. Bu rehberlerin amacı size bir nevi balık tutmayı öğretmek. Bak şimdi en dibe doğru geldim. Şurada çok kayaların olduğu yerde, resiflerin patladığı nokta var. Tam sörf yeri burası. Harika kayıyorlar. Oralar acemi yeriydi. Burası profesyonellerin yeri. Bakın mesela. Hava çok sıcak. O yüzden böyle köşede bir kafe buldum. Oturdum. Şöyle bir şeyler içeceğim. Abi kola falan 50 liraya denk geliyor. İnanabiliyor musunuz? Şöyle bir yerde ya. Bedava. Şimdi size birazcık bölgeyi de göstermek için drone'la anlatayım bakalım. Hadi bakalım burası tepeden nasıl görünüyormuş. İyi seyirler. Bak şimdi kaç dakika yol yapacağız. Tuktukçu Rıza abiyle. Going to Coconut Hill Tree, right? Okay, let's go. You said 500. Yes. 1,5 dolar. Pazarlık bile yapmadık. Not can 500. 500,000. Nasıl kahkaha attı?
Şu Hep adamdan gülüyorlar abi ya. nasıl böyle gülebiliyorlar? Abi en fakir de gülüyor, en zengin de gülüyor. En dilencisi de gülüyor. Çok ilginç bir ülke. Bak hayatınızda mutsuz musunuz? Bir bilet alın. Şuraya gelip 2 hafta yoksulluk da olsa bir çekin. Gülmeyi öğrenirsiniz. Yemin Hani ediyorum öyledir. ben dönünce özleyeceğim en çok şey bu olacak. Herkes gülüyor. İşte bütün bu kıyı bandını, güney ve batı kesimini bağlayan yolları bu arkadaşlar. Buradan sabah size bahsettiğim bütün bölgelere gidebiliyorsunuz. Yarım saat, 1 saat arası sürüyor. Biz 41 dakikalık Uber'e kaç para verdik? Tam sadece 10.50 euro şeklinde. Çok az. 10 euro ödedik 40 dakikalık yolculuğa Uber'de burada. Yani hiç bu kadar uyguna ulaşım sağladığımız bir yer hatırlamıyorum. Aa, şuraya bak. Hiçbir şekilde geri vites yok ya. Devam. Ülkedeki en çok fotoğraf çekilen noktalardan birine geldik ve yol böyle. Adamın maymunu var. Aha bak. Yazık lan maymuna. Ay. Baby ha? Thank you. Ben böyle şeylere karşıyım, yine söyleyeyim. Hayvanları para için kullandırtmasına, kullanılmasına aracı olmuyor. Burası işte hem güzel dedikleri yer hem de fotojenik olarak. Ya bak bunları falan görüyormuşsun da turlarda yüzmenize izin vermiyorlarmış bu dönemlerde. Aklınızda bulunsun. Ben bunlarla şeyde yüzdüm. Filipinler'de. O bölümlerimi de izleyebilirsiniz. Burada birazcık daha uzaktan izlemenize izin veriyorlar. Orkalar var çünkü. Oo çok güzelmiş burası be. Kanka burası iyi çıktı. Güzel. Oraya çıkacağız, oraya gel. Yol var şurada. Şuradan arkada yol var, yoldan yürüyeceğiz. Buraya gideceğiz birazdan. Hadi bir gün artık şansımıza bir gün batımı olsun. Bir kere ya. Şuradan yürek çıktım. Ağaçların altından en ünlü noktasına artık gelmek üzereyim. Burası Sri Lanka'daki en çok fotoğraf çekilen Kokonat Tepesi dedikleri yer. Vay çok güzel renk oldu. İşte aradığım renk bu. Bayağı rüzgarlı. Felaket rüzgar var. Biraz da buraları gezelim dedik. Başıboş dolanıyoruz. Şöyle bir portakal, ananas satan, mango satan bir ablamız var. Ay. Onun yanından ilerliyoruz. Yolun kenarından. Cafe Del Mar mıydı? Sezer öyle bir yerde. Güzel bir restoran bulduk. Oturacağız, dinleneceğiz. Soluklanacağız. Gün böyle geçiyor burada. Başka yaptığımız hiçbir şey yok. Yatış. Bak böyle yolu kesen köpekler var. Dedim ya size sabah her yerde. Çok felaket geliyorlar ya. Katil hepsi. Vallahi katil ya. Vallahi katiller. Rüzgarıyla devrileceğiz resmen. Şuraya gidiyoruz mu? Neredeymiş bu? Brezilya işte dediğim yer. Brezilya'da. Buradan sonra Brezilya mı diyor? Bence bir dinlenelim biz. Buradan sonra bir... Geçen sene hatırlarsınız bir şey demiştim. Artık çok uzun tek seferde gezmeyeceğim. Böyle bir gidiyorum. 8 ay, bir sene gelmiyordum. Yaş 35 oldu. Yoruluyorsun. Evde tuttum ben artık. Fethiye'de evim var. O yüzden böyle ara ara gidip geleceğim. Daha iyi geliyor. Bir dinleniriz. En azından bir menemen falan yeriz. Sonra yine devam. Ya şuna bak. Yolun ortasından geç. Şöyle bir yer. Lamer diye bulduk. Ama burası güzel bir puan almış. Gel. Ben yorumlarını falan okudum. Ha, deniz kenarı değil gerçi ama bahçede.
Deniz kenarı olsa daha iyiydi ya. Şurada kıyı kesimine indik. Şimdi yürüyüş yapıyoruz. Burada da böyle kafeler, restoranlar, teknelerini tamir eden abilerin mekanları var. Burası siyahlaştı kumu bir anda. Diğer yerler böyle değildi. Gidelim bakalım. Şurada güzel bir yer var gibi. Hadi bakalım bu sefer şansımıza bir kez gün batımı görelim. Çok bir şey istemiyorum. Ya nasıl giriyorlar bak. Hi guys. Hi. Hello. Acı işte olay bu. Gördünüz canlı canlı. Bak Sezer dans ediyor, onlar da giriyor. Bu yüzden çok sevdim ben Sri Lanka'yı. Her şeyi sırıtıyorlar. Bak leş yerler, rezalet yerler. Asla turizm için asla önermeyeceğim yerler. Ama bir şey var işte yani. Ya biz pislik seviyoruz. Ya da bu insanlar da çeken bizi. Anlamadım ben. Ha bir daha gelir miyim mesela? Gelmem. Daha çok yolu var. Ha Tayland'a, Bali'ye, işte Latin Amerika ülkelerine gider miyim? Giderim. 1000 kez daha. Masaj mı? Aha bir kız çıktı oradan. Korktum. Hello. Is this your place? Surya Wellness? Where are you from? I'm from France. France. Ah. Je m'appelle César. Enchanté. Enchanté. So how much the massage 1 hour? It's 500. 500. 1 hour. Full body, yes. Full body. 500 değil, 5000. 5,000, sorry. If it's Mümkün 500, değil. I can take whole day. All day. But you don't massage. No, I don't massage. I manage. And you're Is it Ayurveda verdi masaj? Ayurveda? Yes, we do also. He, I see. Bir tane spa'ya girmiş, takılıyor, çalışıyor 28 yaşında. Gördüğüm en güzel yüzlü Fransız kızlardan biriydi. Neden? Çünkü Reunion Island'da yaşıyormuş. Madagaskar'ın hemen yanındaymış. Mauritius'a yakınmış. Ha, Sömürü O yüzden Adaları'nda. abi, Sömürü Adaları'nda tabii ki de adada yaşadığı için daha güleç, daha mutlu oluyorlar. Ama Fransızlar çok sigara içiyor, fark ediyor musun? çatır çutur içiyordu Evet. vallahi. Fransızlar çok içer. En He. çok Fransızlarla bu Araplar içiyor, bayağı Araplarda da Peki bayağı. sana 20 puanlık soru. Tamam. Sen de o kadar gezdin, ettin. Bak beraber bir aydır geziyoruz. Hı hı. Nerede abi bu Türkler? Nerede? Ben sana söyleyeyim Türklerin nerede olduğunu. Türklerde popülizm diye bir şey var arkadaşlar. Yani bizim maalesef ırkımızda Orta Doğu genleri olduğu için biz neresi ünlüyse oraya gidiyoruz. Biz Bali ile Tayland'ı ünlü yaptık mesela. Bali ile Tayland'a gittiler. Şimdi mesela biz buraları çekeceğiz ya videoları. Buraya gelecekler. Ama kendileri keşfetme özelliği olmadığı için ya da korktukları için ya da dilleri olmadığı için maalesef buralarda görmemiz çok az. Sadece iki kişiyle tanıştım Türksen. O kız da rehberdi O zaten. kızda rehber, diğer arkadaşı vardı Arkadaş işte Türk. pilot da o da. Başka gördük Başka mü? yok, hiç yok. Hiç görmedik değil Hiç mi? görmedik. Ne aile gördük ne bir şey. Niye çocuğunu alıp buraya gelmiyorsun mesela? Zor şartlar evet ama Avrupalı geliyor. Ya bir de insanlar mesela 300 euro ile falan çıkmış ya. 300 euro ile o Polonya kızlar var Evet ya. 300 euro ile ya. Diğer dün İspanyolların parası yok. Gönüllü olarak gelmişler. Bir aydır buradalar, konaklamamız yoktu dediler bana. Ben az daha böyle cebimden paralar vermek istedim. Ayıp olur diye Ayıp vermedim. olur dedik. Hadi şey yapmayalım, yanlış anlamasınlar diye. İlginç, kafalar çok ilginç. Ya çok ilginç çünkü bu insanlar çoktan dünyayı keşfedip kendi benliklerinin farkına varıp iş hayatına atıldıklarında bizler iş hayatındayken çoktan dünyayı yaşamamış oluyoruz. Türkler için söylüyorum bunu. Çok şey kaçırıyorsunuz. Ya bir de bizde Çok. çok para var aslında baktığında. Bazı Abi Türkiye aileler vallahi çok zengin ya. Bak bazı ailelerin gerçekten durumları çok iyi ama gittikleri yer sayısı belli ya da görmek istedikleri şey belli. Bizimkiler gider fotoğraf çektirirler. Fransa'ya giderler. Paris Eiffel Kulesi'nin önünde fotoğraf çekilir. Berlin'e giderler. Hep Berlin gösteriş, duvarının değil önünde mi? fotoğraf çekerler. Giderler kafedeki kahvenin fotoğrafını çeker koyarlar. Profillere gir bak, yurt dışındaki insanlarla Türklerin arasındaki kızların özellikle kadınları eleştirmek Evet için ya. söylemiyorum. Erkekler zaten gezmiyor. Erkekler bize yazmıyor bile. Kadınlar yazıyor sadece bilgi amaçlı. Erkeklerin sorduğu sorular genelde belli. Abi orada işte Kesin takılabileceğimiz mi? Kızlar kadınlar var nerede? mı? İşte partide kızlar nasıl? Ya kardeşim bırakın Allah aşkına. Önce kendini geliştir. Zaten o kadınlar seninle zaman geçirmek istiyor. Ya gel çok eksiyiz bu konularda. Maalesef. Bak bunu net artık birazcık iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına olayından dolayı söylemek Çok istedim. güzel ya. bir örnek verelim mi? Şu an 2 tane kadın geliyor karşıdan. Ha, Büyük yalın ihtimal ayak. bunlar turist, yalın ayaklar. Sadece 2 tane soru sormama izin ver. Hadi soracağım. Tamam. bunu. Evet. Bak şimdi göstereceğim arkadaşlar. Hey, how are you bro? Kardeşim ya. Good, good. brother. Nice to see you. Nice to Tut see you. kaçırdın kızları. Excuse me, may I ask a question? Hi. For the travel, we are asking about the people. How old are you? Yeah, And where are you from? 32. And 28. where are you from? Germany.
So how long have you been traveling? What age did you start? Do you remember first country? First country, India. Italy. İtalya. What was your age? 14. 14. With your family? Friends. That's amazing. Like 14 years old. Yeah. I was like 21 and then I was on my own in Ireland. Ireland. From Yeah. Germany to Ireland. Yes. That's awesome as well. Yeah. Because we are from Turkey and our people want to travel after 30 years old. The Generally. generation has some problems about the languages, economic problems, also confidence. This is the best problem actually. So that's why we were asking. Thank you so much. You help us. Thank you. Have a lovely journey. See you. Bye bye. Bak çok basit. Karşıdan gelen 33 ve 28 yaşındaki kadının ilk gezdiği yer 14 yaşında birinin 21 yaşında. Sana bir şey daha söyleyeceğim. Hani hep böyle Avrupa'daki insanları biz hani çarpı 35 euro olarak bakıyoruz ya. Öyle bir şey yok. O kadar fakir insanlar gördüm ki ben yolda. Şu an biz çok zenginiz. Biz yani. çok zenginiz ya. Gerçekten bunu fark ediyorsun ve telefonlarına bakıyorum. Mesela en aşağıda telefon var, iPhone'un mesela. Ama almış çantayı geziyor. Yani bunu demeye çalışıyorduk biz size. Bence çocuklarınızı bir böyle evden bir kovun ya. Bence de. Bir kovun, bir sürünsünler, tamam mı? Yani Ya biz demiyoruz ki telefonun en iyisini hak etmiyorsunuz. alın Tabii abi, ki de hak paranız ediyorsunuz. varsa kesinlikle Ama alın. bak ben influencer'ım ya. Bak ben influencer'ım. Bu kaç? iPhone 14 Pro Max. 2 yıldır ben bu telefonu kullanıyorum. Dubai'den aldım. Hattım da kapandı uygun diye fiyatı. Hani bir tane ucuz telefon aldım. Hattımı ona takıyorum. Niye gidip 16'sını almıyorum? Yetiyor abi, yetiyor. İlla ki almak zorunda değilsin. Ben anılar biriktirmek, deniz anılar biriktirmek, tecrübeler kazanmak için yoldayız. Siz de bunu yapın. Ya bir de biz bu sene yazın çok Türkiye'de gezdik. Evet. Ben dünyanın çok az ülkesinde bu kadar görgüsüzlük gördüm. O hiçbir parası olmayan arkadaşlarımla bir şey biliyorum. En pahalı mekanlarda Instagram profillerini biliyorum. Evet o yüzden yani çok yazık, kendinize yazık etmeyin. Gerekirse 2 tişörtünüz olsun ama masada anlatacak anılar biriktirin. İnsanlar bu hatayı yapıyor. Biz bunun bir hata olduğunu düşünüyoruz. Bizim de size kazandırabileceğimiz mesaj bu olsun. Şuradaki tepenin arkasındaki koydan yürüyerek buraya kadar geldim. Akşamüstü oldu. Yavaş yavaş buraya artık masaları atmaya başlıyorlar. Hani bizim bu Datça'da, Ege yerlerinde olur ya. Akşamüstü olduğunda restoranlar sandalyeleri, masaları plajlara atarlar. Burada da aynısını yapıyorlar. Bak bir de tezgah kuruyorlar şuraya. Balıkları sergiliyorlar. Kiloyla alıp pişirtebiliyorsunuz. Taze taze vallahi. Cam gibi. Hey bro. Baksanıza parlıyor balıklar. Şunlar falan çok güzel oluyor. Karidesler var. Şurada büyük ıstakozlar var. Lambuka var. Okyanus balıkları var. Karşısı Hint Okyanusu artık. Buradan sonra hiçbir yer yok. En karşısı da Afrika. Yani 10 dolara böyle denize sıfır bir yerde güzel bir balık yiyebiliyorsunuz ızgara olarak. Bedava. Deniz o kadar çok buradaki mekanlara vuruyor ki bildiğiniz kumdan barikat yapmak zorunda kalıyorlar. Böylece şu uç kısmı en azından yemiyor ve mekanlar çökmüyor. Bunu ekvatora yakın birçok tropikal iklimin hakim olduğu yerde görebiliyorsunuz. Burada da bak, şurada kumları toplayıp çuvalla bir set oluşturmuşlar. Bütün mekanlarda bu var. Diyorum ya, akşam bu deniz şuradaydı. Biz bir gece yürüyüşü yapalım, ne var ne yok dedik. Hiç de bir şey yoktu. Özellikle Ocak'tan sonra hareketleniyormuş burası. Ve Nisan'dan sonra da hep yağmurluymuş. Aklınızda bulunsun. Bak burada da ayrı bir tezgah kuruyorlar. Buzları sermişler. Of, yengeçler, karidesler. Taptaze. Vallahi çok taze. Fiyatları da bak böyle yazıyor. Red Snapper alırsan yanında da patates püresi 2300 sadece. Hani vergisiyle mergisiyle 7-8 dolar. Para değil. Buranın pizzası bayağı güzel. Surfing Wombat diye bir mekan. Kaç gündür listemizde. Akşam balık yiyeceğiz zaten. Ama bir altlık yapalım. Hay. Her yer bomboş, fark ettiniz mi abi? Ben anlamadım ya. Burada hiç turizm yok gibi. İnsan yok ki. İnsan yok gerçekten. O kadar acıktım ki insan bir yandan da birazcık hasta olunca enerji kaybediyor. Şöyle önden bruschetta söyledik. Ekmeği güzelce kızartmış. Üstüne de balık koymuş. Çok güzel. Güzel. Öyle Oğlum bu
O ne? 3-4 tane geliyor bir de ya. Öyle sinek var ki buralarda şu anda. Ayağımı timsah yese bu kadar acımazdı ya. Allah Allah. Aç. Ama yeter ya. Vallahi bir keyifle bir yemek. Bir yemek yiyelim yeter. Bak pizza yemekler falan güzel. Sinek sıkıntı. Yağmur yağdı, sinekler dışarı çıktı. Anam. Ben bu kadar... Lan üstüme döküyorsun. Aa şaka. Yenisini yollarız. Ama ben hayatımda bu kadar sinek görmedim. Yalnız pizzası çok iyi. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Abi her yerimizi yediler baksana ya. Bak Deniz. Bakın arkadaşlar. Bak pantolonumun üstünden nasıl yedin ya? Yemin Nereye ederim. gidelim? Sahile mi eve mi? Sahile gidelim, rüzgar esiyor. Oğlum orada da gelmesinler. Rüzgar esiyor, gelmez orada. Bak etimizden et, tırnağımızdan tırnak Mahvettiler koparttılar. ya. Beni bir böyle Nikaragua'da ısırmışlardı. Hem de bir Costa Rica'da ve Panama'da. Onu hatırlıyorum. Derin şey olmuştu artık. Deforme olmuştu. O uyuyamadım Kremler geceleri almıştım. kankam. 3 gece uyuyamadım. Şeyde Panama'da dağın başında mahvoldum. Yalnız şu ana kadar video ile ilgili hiç hayırlı bir şey söylemedik. Oğlum mahvolduk ama ya. Yemek Gerçekten. yiyoruz burada. Yemek bile yiyemedik. Lanet olsun. Ay neyse sahile gidiyoruz. Orası esiyor. En azından sinek yok. Boş ver. Buna da şükür. En azından pizza güzel. 21 euro ödedik bu arada. Ekmekçi bak bu giden ekmekçi. Bu sesi duydunuz mu? Ekmek satıyor her yerde. Bildiğiniz fırın daha doğrusu. Şöyle bak arkadaki bizdeki ekmeklere benzer ekmekleri var. Hey! You're selling bread. Ha bread you're selling. And chocolate. Cookie. Sugar. Ha tatlı. Vegetable. Thank you. Bye bye. Bu müziği duyduğunuzda bilin ki yürüyen bir, dolaşan bir fırın göreceksiniz. Burada çok meşhur. Gün batımı geçtim. En azından yağmur yağmıyor. Ha gayret çıktı çıkacak. Naz yapıyor. Şuradaki kafelerden birine oturalım. Pizza ile bira yaparız. Ne yapalım? Sen de soda içersin. Oraletli. Bak size çok ilginç bir şey göstereceğim. Şurası can kurtaran evi. Bildiğiniz ev içerisi. Göstermek istiyorum. Burada da bir yandan gençler voleybol oynuyorlar. Akşamüstü. Bak içeride yaşıyorlar. Şuradan aşağı iniyor demirle acil bir durum olduğunda. Is it like your house? Yeah. Your home? You are living inside. Lifeguard, my night time. Yeah. Night time you live in here. Okay, what's your name? Birasin. Biresin. Nice to meet you. See you, bye bye. Haşta yiyelim amcamın oğlu. Vallahi şurada sineksiz ya. Bir sineğin peşinde olduk resmen. Bize laf yok. Ortam da güzel, tam toparladık, çözüldü. Yağmur yağıyordu. Bu kızlar da Almanmış. Dediler ne yapıyor Sezer? Gitti konuştu onlarla. Oyun oynuyoruz. Hadi biz de katılalım dediler. Dedik. Oyun oynuyoruz. Yapacak başka bir şey yok çünkü. Yağmurdan sıkılınca burada bunları yapabiliyorsun. Alman oyunuymuş bu. Choose one or two. 2, 3, 4, 5. And now you need 6. Acaba ne diyorlar? You good? I don't need to. No, you don't good. Kaçtı. Vay ya. Why did you stop me? They are cheating on me. And I can't do anything because she's police officer. Abi çok güzel yemek yedik ve sadece $60 ödedik. 5 kişi falan yemek yememize rağmen. Şimdi neydi lan buranın adı? Dr. House diye bir yere geldik. Nasıl yağmur yağıyor? Kaçak içki soktuk. Parti İskoçyalı, Almanlar. Kardeş siz nerelisiniz? Türkiye'den mi? Ne diyordu? Aşkın mı diyordu o? Aşkın. Çok eğleneceğiz. Yağmur dinerse. İnanılmaz. Herkes yağmurda dans ediyor. Çok güzel ortam var ama. Burada da dövme yaptırmazsın be kardeşim. Bakar mısın? Böyle bir kalabalığın içinde şöyle bir ortamda dövme yaptıran gençler var. Yorumum yok. Yorumu siz yapın. Böyle bir ortamdayız. Gerçekten en çok bu gece eğlendim. Yarın devam edeceğiz. Hadi bakalım. Artık gidip uyuyacağız. Vallahi sesim kısıldı. Sabah saat 4. Çok eğlenceli bir gündü. Yarın devam ederiz. Baksana sesim çıkmıyor.
Dün çok güzel eğlendik. Böyle birazcık da yağmurda kalınca üşütmüşüm. Hala boğazım biraz şiş ve başımda dönüyor. Bugün dinlenmeye ayırdım ve yeni bir otele geldim. Önümüzdeki günlerde sizlere bu yeni geldiğim bölgeyi anlatacağım, Sri Lanka'ya dair ve özellikle açıklamaya yazdığım bütün notlarımı ve bu zamana kadarki Sri Lanka'daki videolarımı baştan sona kadar sizin için listelediğim bağlantıya, açıklamaya bırakacağım. Tıklayıp izleyin. Çünkü o zaman Sri Lanka'yı daha kapsamlı bir şekilde anlayabilir ve rahat bir şekilde gezi planlarını yapabilirsiniz. Bugün bakmayın hani gülmeye ve enerji dolu olmaya çalışıyorum ama çok yorgunum. Biraz dinlenmek istiyorum. Bugün de hava şansıma çok rüzgarlı. Gideceğim, yeni geldiğim otelde havuzun başında birazcık uyumayı düşünüyorum. Sonraki bölümde size bu yeni geldiğim yeri, oteli, neler yaptığımı, bir dünya turunda günlerimin nasıl geçtiğini yine Sri Lanka'yı da harmanlayarak aktaracağım. Şimdilik benden bu kadar. Sonraki bölümde Sri Lanka'da kaldığımız yerden devam ederiz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.